Alo Freud. Sonunda beklediğim oldu. Masumiyet Müzesi bir kez daha sese ve görüntüye dönüştü. Merhaba, ben Jülide. Odama hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Masumiyet Müzesi dizisini ve kitabını konuşacağız. Bu bölümde kişilerin, özellikle Kemal ve Füsun'un öznelliğine değinerek bu Freudian anlatının neden 60 dile çevrilen bir anlatı olduğunu paylaşacağım. Ama öncelikle şunu söylemeliyim ki müthiş başarılı bir roman. Bunu zaten 60 dile çevrilmesi ve milyonlar tarafından okunuyor olması bence bir nebze gösteriyor. Ama benim için bu kitabın müthiş olmasının sebebi yalnızca bir aşk hikayesi anlatmıyor oluşu. Hikayeyi hatırlarsanız sadece diziyi izlediyseniz bile gözünüzü kapatıp seslere odaklanarak bambaşka bir anlatıya varabilirsiniz. Bu anlatı içerisinde doğuyu batıyı, bu doğu batı arasında sıkışıp kalmış değil, doğu batı arasında kendi ritmini yaratmış, kendi akışını yaratmış bir İstanbul'u dinleyebilirsiniz. Ne oraya ait ne buraya ait ama kendi akışı, kendi öznelliği olan bir İstanbul. Aynı zamanda İstanbul'u bir özne olarak alıp İstanbul'un kendi hikayesini Kemal üzerinden anlatıyor olduğunu da görebilirsiniz. Kendi öznelliğini, kendi tarihini, kendi akışkanlığını Kemal üzerinden anlatan bir İstanbul'da görüyor olabiliriz. Bu sebeple benim için Masumiyet Müzesi yalnızca bir Freudian aşk hikayesi değil, daha katmanlı, daha felsefi yönü güçlü bir anlatı. Zaman kavramına bakabiliriz. Zaman nasıl akıyor? Biz 8 yıl deyip geçtik dizi içerisinde. Dizinin doğası gereği böyle ama o zaman nasıl spiral olarak akıyor ve aslında zamanın akışını müzede de gördüğümüz gibi anların toplamı olarak gösteren lineer zamana karşı çıkan bir anlatı söz konusu. Sömürgecilik tarihine bakabiliriz. Orhan Pamuk'un sanıyorum en sevdiğim yönlerinden bir tanesi müthiş bir araştırmacı oluşu. Kitabın sonlarına doğru Avrupa'nın, Batı'nın sömürgeci tarihini görüyoruz ve o sömürgecilerden bir tanesi olarak aslında Türk burjuvazi sınıfının erkeğinin kendisini konumlandırış, hatta artık ben bir özne oldum, ben tamamım, mutlu bir hayat yaşadım diyebilecek evreye gelişini, sömürge tarihini, bireysel sömürge tarihini de görebiliyoruz. Ya da dizide de gösterildiği gibi toplumsal olayların sınıf fark etmeksizin herkesi etkilediğini de görüyoruz. Yani özne, toplumdan bağımsız, topluluğundan bağımsız bir birey değil, onunla entegre, suyuyla, akışıyla, doğasıyla, şehriyle, hareketiyle entegre bir varlık haline geliyor. Masumiyet Müzesi'nin bu kadar ünlü olmasının sebebi aslında çok bildiğimiz bir hikayeyi başka bir şekilde anlatıyor olması. Hatta başka şekillerde. Transmedya hikaye anlatıcılığı dediğimiz bir hikayenin farklı kollarda bağımsız bir şekilde medya araçlarıyla anlatılması hikayesi. Yani siz bugün hiçbir kitabı okumadıysanız ve diziyi izlemediyseniz müzeye gidip yine bir hikaye görebilirsiniz. Ve bu hikaye içerisinde İstanbul'da görebilirsiniz, zamansallığı da görebilirsiniz ya da sadece Füsun'la Kemal'in aşkını, daha doğrusu Kemal'in aşkını da görebilirsiniz. Ya da sadece diziyi izleyerek de hikayeye hakim olabilirsiniz. Bu transmedya hikaye anlatıcılığı sanıyorum bir tek Orhan Pamuk tarafından bu kadar hakkı verilerek yapılmış. Diziye danışman olması da bunun etkenlerinden bir tanesi. Kendi dünyasını inatla ve müthiş çocuksu kararlılıkla bırakmıyor başkasının eline. Bu konuda kendisine saygı duyuyorum açıkçası. O yüzden benim için dizi elinden geleni yapmış. Tek eleştireceğim nokta, o da bu videonun konusu. Keşke Füsun'a bir öznellik yüklemeye çalışılmasaydı. Şimdi öznelik meselesine bakacağımız zaman sanıyorum iki çok bilindik psikanalistin özne kavramına nasıl baktığını bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Uzun uzun Freud'un ne anlattığını ve Freud'un Kemal içerisinde nasıl özneleştiği, ete kemiğe büründüğünü söyleyeceğim. Ama şöyle başlamak istiyorum. Jung'un çok bilindik bir sözü var. Sanıyorum sosyal medyada da çok dolandı bu söz. Ama o kadar önemli ve hayatımızın merkezini oluşturan bir söz ki Kemal için de geçerli ama Kemal bunu uygulamadı. Dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır.
Kemal hayatı boyunca hep dışarıya baktı. Kendi sınıfına ait hissetmiyor gibi hissettiğimiz o huzursuzluk aslında kendi sınıfında bir mana bulamamasıydı. O manayı aynı bir sömürgeci erkeğin yaptığı, batılı sömürgeci erkeğin yaptığı gibi başka diyarlarda, kendi sınıfına ait olmayan bir diyarda bir anlam yaratarak, bir anlam didikleyerek, deşerek kendi anlamını yarattı. Aslında Kemal'in bulmaya çalıştığı kişi, yaratmaya çalıştığı kişi kendi özneliğiydi. Ve bunu Füsun'u bir ayna yaparak sağladı. Ve biz de bugün Füsun'un yokluğunda kendisini var eden Kemal'in müzesini, hikayesini alkışlıyoruz. Kitapta Füsun aslında bir özne olarak var. Feminist eleştirileri çok iyi anlıyorum. Fakat kitabın Füsun'a bir öznellik vermemesi çok önemliydi. Bizim bugün yaşadığımız dünyada, erkek merkezli dünyada, yaşadığımız gündelik hayatımızda bile bir erkeğin kendi özneliğini yaratmak için kadını yok sayması ve yok etmesi gerekiyor. Ve Masumiyet Müzesi de bunu çok güzel gösteriyor. Bizler bunu neden böyle yapmadın demek yerine bunu iyi ki böyle yaptın ve bunu iyi ki böyle gösterdin. Bana bugün burada alan açtın. Kadın öznelliğinden bahsedeceğim. Bu kadar çok sevilmesinin, aşk romanı olarak bu kadar sevilmesinin sebebi aslında Füsun'a hiç yer verilmemesiydi. Ve o hiç verilmeyen yerde bile birazdan değineceğim gibi Füsun aslında öznelliğini konuşturan, konuşan bir kadınken duyulmayan, görülmeyen bir kadın ve bir nesne ve bir koleksiyon haline getirildi. Bugün Kemal'i eleştiriyorsak, Kemal hayatımızın her yerinde var olan erkek egemen, erkek merkezli, özneyi temsil eden bir imaj haline geldi. O yüzden Kemal'i konuşmaya feministler olarak devam etmemiz gerekiyor. Çünkü Kemal'in yaptığı şey tam da bu, bizleri silmek. Dizide Füsun'a öznellik katılmış. Fakat o öznellik Füsun'u kendi hikayesinin, kendi hayatına sahip çıkan bir kadından ziyade erkek egemen toplumun kurbanı olarak gösterilmiş. Oysa kitapta görmek istersek Füsun kendi ölümünün kararına kadar kararlı ilerleyen bir kadın. Dizide intihar olarak verilmemiş ama kitapta Füsun bile isteye o ağaca arabayı sürüyor. Kendi hayatını kendi ellerine alan, başından sonuna kendi ellerine almaya çalışan bir kadının hikayesi aslında. Şimdi çok uzatmadan öznelik meselesine giriyorum. Ve bu mesele içerisinde neden Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u vermemesi, onun hayatını anlatmaması gerektiğini ve o yoklukta bir kadının nasıl var olabileceği sorusunu soracağım. Bunu yaparken de hem kitaptan hem diziden yararlanacağım. Freud'a göre özneler kadın ve erkek olarak ikiye ayrılır. Kadın özne feminen, erkek özne maskülendir. Erkek özne bir bütün olarak hayata gelmiştir. Kadın özne ise bir eksiklik içerisindedir. Freud bu eksikliği penis hasredi olarak tanımlar. Kadınlar bu hayatta tamam olabilmek için anne olmak zorundadır ve bu anneliğin sonunda bir erkek çocuğu hayata getirmek durumundadır. Kendisinde var olmayan penisi erkek çocuğunda var ederek hayatının anlamını, öznelik yolculuğunu tamamlamış olur. Freud için özne doğar, gelişir, ölür. Yani öznelik başka yollara sapan, karmaşıklığı olan değişik bir varlık değil, biz doğmadan önce bizim üzerimize eklenmiş bir beklenti yığını. Erkekler için öznelik şöyle ilerliyor. Doğuyorlar, büyüyorlar, evlenecekler falan. Ama onlar tamam doğuyor. Onların içine bir korku salınmış. O korku da sahip oldukları penisi kaybetme korkusu. Burada penis diyorum ama penisi biraz sembolik olarak da almamız gerekiyor. Çünkü bu penis merkezli, erkek merkezli dünya dediğimiz şey aslında feminist teorinin kavgasını verdiği fallosentrisizm. Fallus, penis ve onun temsil ettiği her şey.
Bu yalnızca bedenlerde değil, yaşadığımız dünyada da, kurulu olan düzende de her şeyin penis ve penisin temsil ettiği her şeye göre ayarlanıyor. Onun bir parametre olarak hayatımızın her alanında var oluyor olması. Bunu sadece cinsiyet bağlamında, toplumsal cinsiyet bağlamında düşünmeyin. Kullandığımız dil, diktiğimiz gökdelenler, göğü delen gökdelenler, savaş araçları, mermiler, şarjörler, vücudun devamı olarak görülen kılıçlar vesaire, bunların hepsi penis ve penisin temsil ettiği gücü, aksiyonu, hareketi temsil ediyor. Bütün dünyamız bunun üzerine kurulu. Erkeğin öznelik yolculuğunda bir yere varabilmesi için önce annesinden kopması gerekiyor. Annesinden kopması için de karşısında bir rakibi var. Babası erkeğe annesini elde edemeyeceğini ve onunla bütünleşemeyeceğini söyleyen bir iktidar. Babayı yenemeyeceğini anlayan erkek ne yapıyor? Babayla özdeşleşiyor. Ve babanın yolculuğunu kendi mirası olarak alan erkek öznelik yolculuğuna doğru devam ediyor. Bir kadın evlenip çocuk doğurup, özellikle de erkek çocuk doğurup kendi özelliğini tamamlarken pasif olarak erkeğin onu bulmasını bekliyor ve ona bir yer, bir alan olarak imkan sağlıyor ve bu yer rahim olarak düşünebiliriz. Bu yer erkeğin kendisini tamamlayıp özneliğinde mühim bir rol oynuyor. Freud, kişinin öznelliğini var edebilmesi için en önemli etkenlerden bir tanesinin cinsellik, baş etkeninin libido olduğunu söylüyor. Jung'la aralarındaki en büyük çıkmaz da bu. Jung için cinsellik, cinsiyet o kadar da önemli değil. O daha çok bütüncül ve diğer insanlarla ve diğer canlılarla olan bağlarımızın nasıl birbirine bağlı ve etkileşim içerisinde olduğunun peşinde. Freud ise insanın diğerinden bağımsız ama yarım, birbirini bulması gereken ve böylelikle tamamlanacak olan bir özne olduğunu söylüyor. Bu bağlamda Kemal için negatifini yaratan füsun ve Kemal'in füsunu bir an önce elde edip tamamlanması gerekiyor. Freud'un anlatısı böyle de bitmiyor. Onun izinden devam eden Jacques Lacan bize şunu söylüyor. Oedipus kompleksi, yani işte az önce bahsettiğim anneyi arzulayan, kendisini var etmeye çalışan, babayla haset ve kavga içerisinde olan öznenin doğuşu, varoluşu sadece başlangıç. Bedensel bir yolculuk, bedensel bir farkındalık. Lacan için hepimizin muhtemelen duymuş olduğu bir ayna evresi var. Bu da bebeğin 9 aylık civarı bir aynayla karşılaşması ve kendisinin aslında parçalar değil de bir bütün olduğunu fark etmesiyle ortaya çıkıyor. Bir bebek kendisini bir aynada gördüğünde ben ellerim, ben bacaklarım değilmişim, ben ondan da fazlaymışım, ben bir bütünüm diyor. Ve bu bir yanılsama, bu bir uyanış. Bebek aynı zamanda kendisini annesinden bağımsız bir özne olarak aynada görüyor. Bu aynada gördüğü özne aslında bebeğin kendisini dışarıdan nasıl görüldüğünün tanımı. Yani bebek kendisinin bütün olduğunu orada fark ediyor ama aslında toplumun onu gördüğü bütün haline varmaya çalışıyor hayatı boyunca. Ve bunu yaparken de Lacan diyor ki toplumun dili, baba yasası diye geçer. Toplumun dili bizim özne oluş yolculuğumuzda bizim hareketimizi, varlığımızı, özneliğimizi belirler. Ve bunun için de şunu söylüyor. Dil bizden önce de vardı. Biz sadece onu tamamlamak için, onun içinde yoğrulmak için varız. Örneğin Füsun'un ismine bakacak olursak ve yine Lacan'ın aynı evresine değinecek olursak, Lacan'a göre bebek henüz kendi bedenini kontrol edemezken bir parçalanmış hissi içerisinde ve aynadaki o bütünlüklü görüntüsüne bakarak karşılaştığı bir büyülenme söz konusu. Bu bir yanılsama. Bebek aynadaki o pürüzsüz imajı kendisi sanıyor ve ona aşık oluyor. Ve bu imajı, yani toplumun onu, ötekinin onu gördüğü şekilde tamamlamaya çalışıyor. Kemal için de Füsun gerçek bir bireyden ziyade bir ayna görüntüsü. Kemal kendi hayatındaki o mana boşluğunu
ve parçalanmışlığını Füsun'un o büyülü görüntüsüne bakarak tamamlamaya çalışıyor. Füsun ismi efsun, büyü, gizem anlamına geliyor ve bu bir tesadüf değil. O Kemal'in bütünlüğünü sağlayan o pürüzsüz aynayı temsil ediyor. Büyülenme Lacan'ın imajiner, hayali düzen dediği alana ait. Burada özne, ötekini bir nesne olarak değil, kendi eksikliğini tamamlamaya çalıştığı bir parça olarak görüyor. Füsun'un yoksul hayatını Kemal, Fatih ve Çukurcuma'daki o gizemli yoksulluğu kendi Freudian negatifi, yani kendisini tamamlayacak bir parça olarak kullanıyor ve bu büyülenmenin bir parçası haline getiriyor. O yoksulluk Kemal'in zengin ama boş, manasız hayatını tamamlayan büyülü bir yama haline geliyor. Kemal'in büyülenmesi için Füsun'un sessiz, masum ve Kemal'in ona yüklediği anlamlara boyun eğen bir imaj olması gerekiyor. Ve bizim dizide de, kitapta da yer yer gördüğümüz gibi Füsun bu imajı yıkan hareketlerde bulunuyor. Şimdi bu iki psikanalistin bahsettiği öznelik meselesinde erkeklerin yalnızca beden olarak değil, aynı şekilde sembolik düzlemde, Lacan'ın bahsettiği toplumsal düzlemde de belirleyici rol, merkezi rol oynadığını görüyoruz. Bu iki psikanalist de Lacan kadın yoktur der. Freud, kadın anlaşılması zor bir, karanlık bir kıtadır der. Şimdi bu kullanılan dil bile aslında erkeğin ne kadar fetih diliyle konuştuğu, kadını avlanması ve pasifize edilmesi gereken bir yer, bir mekan olarak konumlandırdığını gösteriyor. Yalnızca bedensel evrende değil, dil bağlamında sembolik düzlemde de kadının yok olduğu söyleniyor. Ve bu bağlamda aslında biz Kemal'in hikayesine devam ederken de şunu görüyoruz ki Freud ve Lacan haklı galiba. Yani Orhan Pamuk bize kendisinin aşk olarak gördüğü şeyi sunarken aslında sadece kendisinden bahseden, kendisi yoluyla dünyayı ve kendisini anlamaya çalışan bir adamın hikayesini sunuyor. Hala daha kadına gelmedim. Lacan'ın bahsettiği ayna düzlemi aslında Kemal'in kurduğu müze. Tüm bu anlatılara bir kişi 1 dakika diyor. Daha çok feminist söylüyor ama benim anlatımımda bir kişi benim için çok önemli olan bir. Psikanalist, dil bilimci, felsefeci Luz Irigaray, Batı felsefesinin ve psikanalistlerin bu erkek merkezli anlatısına 1 dakika diyor.